Merhaba sevgili ikizler burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar önce tarotunuzu dağıtacağım. Daha sonra 3 tane enerji kartı seçeceğim. Aşk kartı. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkiyi ilgilendiren belli bir konunun özellikle partneriniz açısından bakış açısını anlatıyor olacağım. Ve bunlar özellikle tarot bir enerji okuma sanatıdır. Özgür iradenizi lütfen devre dışı bırakmayın. Sonuç kartlarında kişi yani şahıs belirtmeden söyleyeceğim arkadaşlar. Bir taraf, diğer taraf ve genel sonuç olarak şu enerji kartlarımızı da seçelim 3 tane. Enerji kartlarımızda geçmiş, şimdiki zaman enerjisi ve tavsiye kartına koyacağım bir tane. Evet arkadaşlar, şimdi yakın geçmişte bugün değil kartı çıktı. Yani bu ne demek? Şu anda henüz bazı şeylere hazır olmamak, hazır hissetmemekle ilgili bir karttır. Sohbeti engellemeye çalışmaktır vesaire. Şöyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Sınırlar koymaktır. Küs olmuşsunuzdur, bir süre küs kalmışsınızdır. Bir taraf demiştir ki hayır. Bir taraf evlenmek istemiştir, diğer taraf bir dakika hayır zamanı gelmedi gibi gibi. Böyle bazı şeylerin mesafeli ya da ertelendiğini ve sınırlandırıldığını açıkçası görüyoruz. Şimdiki zamanki enerjiye bakacak olursak arkadaşlar, yükselme kartı çıktı. Şu an ilişkiyle ilgili bir hem duygularımızda bir yükselme olabilir hem de ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili belli bir takım şeylerin zamanının geldiğini düşünüyor olabiliriz karşılıklı olarak, ya da taraflardan biri bununla ilgili bir, nasıl söyleyebilirim, çalışma içerisinde olabilir. Yani bu ilişkiyi artık işte örnek veriyorum yaymanın vakti geldi, büyütmenin vakti geldi gibi. Böyle bir şu anda büyüme enerjisi, yayılma enerjisi ilişkiyi etkiliyor gibi gözüküyor. Yani yakın geçmiştekinin aslında tam tersi bir kart. Şimdi tavsiye kartınızda bir şey gözüme çarptı, o yüzden durdum. Evet. Şimdiki zaman, daha doğrusu arkadaşlar, partnerinizin korkularına ve endişelerine baktığımız zaman münzevi kartı. Şimdi partneriniz bir konuyla ilgili, belki diyorum yani ilişkinin ya genel gidişatı ya da ilgilendiren o konuyla ilgili kara kara düşünüyor. Ve bu konuyla ilgili biraz böyle düşünmeye ihtiyacı var. Yolunu bulmaya çalışıyor. Dar bir patikada, karanlık bir patikada ilerliyor gibi gözüküyor. Bakalım. Değnek yedilisi. Şimdi bir şeylere karşı bu ilişkiyle ilgili mücadele vermesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Ya size karşı, örnek veriyorum işte, her zaman aynı şeyi söylüyorum. Eve evcil hayvan almak. Bu çok basit bir örnek arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki istiyorum. O diyordur ki hayır. Ve bununla ilgili şu anda ilişkiyi etkilediğini de görüyordur. Ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri yoktur. O yüzden hem savunmada kalıyordur. Hakkını sonuna kadar kendince savunma ihtiyacı içerisindedir. Ama bunu nasıl yapmalıyım, nasıl karlı çıkmalıyız gibi böyle bir düşünme içerisinde gözüküyor. Hayır, size karşı savunduğu bir şey olmayabilir. Dış dünyaya karşı da olabilir Arkadaşlar bu. Faturalar olabilir, aileler olabilir, ex partnerler olabilir. Anlatabiliyor muyum? İlişkiyle ilgili böyle bir şeyleri savunması gerektiği inancında ve bunu nasıl yapması gerektiğine dair, dediğim gibi münzevi gibi sessiz bir pozisyonda şu anda olabilir. Ve bir düşünme ve bir karar vermeye çalışma aşamasında olabilir. Bundan endişe ediyor gibi gözüküyor. Umutları ve isteklerinde arkadaşlar, değnek dörtlüsü kartı, hemen bakalım.
Evet, partner sizle olmak istiyor arkadaşlar. Bu kişi her kimse. Eğer çıkma teklif etmediyse, yani işte kadınsa çıkmaya başlamak istiyor. Kısacası partnerseniz ilişkinizi bir üst aşamaya çıkarmak istiyor. Sevgili ikizler burçları ilerletmek istiyor, büyütmek istiyor. 11-11 enerjisi. Siz zaten ikiz alev ruh eşi olarak görüyor. Tılsım üçlüsü kartı da ortaklıkları anlatan kartlardır arkadaşlar. Hayatını bir şekilde sizinle işte başlamak, devamını getirmek, bir üst aşamaya çıkarmak, birleştirmek isteği içerisinde gözüküyor partneriniz. Dışsal faktörler ya da merkezi enerjine tılsım dörtlüsü. Bakalım. Gelmedi. Kılıç kraliçesi aslında gelmek istedi ama tam açılmadığı için almadım. Biraz kendini kapatma modu şu anda ilişkiyi etkiliyor olabilir. Evet. Yine aslında kendini kapatanlardan bir tanesi. Sevgili ikizler burçları, aslan adam. Şimdi özellikle bu taraflardan birinin yoğun enerjisi olabilir ve şu anda ilişkiyi etkiliyor olabilir. Ya da her iki tarafta bunu birbirine yapıyor olabilir arkadaşlar. Konuyu enine boyuna değerlendirmek. Bakın şimdi tılsım dörtlüsünün kafasında da sanki hare gibi bir şey var. Tılsımlardan bir tanesi onun kafasında, farkındaysanız. Aslan adam kartı nedir? Biraz da şöyle bakayım. Biraz da şu bakış açısıyla yaklaşayım. Belki bir çözüm yolu bulurum şeklinde hareket etmektir. Ve bu süre zarfında hareketsiz kalmaktır. Daha doğrusu eylemsiz kalmaktır. Düşünmektir. Evet, bir aydınlanma, bir çözüme kavuşmaya başlamaktır. Ama bu süre zarfında dediğim gibi kendini belki de kapatmak, duygularını belki de göstermemek, dışa vurmamak ya da harekete geçmemek, değişiklik için bir harekette bulunmama kartıdır. Şu anda bu ilişki etkileyen enerji olarak karşımızda. Partner size baktığı zaman ne görüyor? Kılıç ikilisi kartı. Kılıç ikilisi kartı bir karar vermesi gerektiğinin farkında olup karar vermeyi erteleyen insanları bize gösteriyor arkadaşlar. Evet, sihirbaz. Yok, birden fazla çıkmış, o yüzden almıyoruz. Sihirbazla birlikte bu arada yine kılıç ikilisi vardı arkadaşlar. Kılıç ikilisi. Evet. Tılsım altılısı kartı ile birlikte. Şimdi arkadaşlar, ya bu kişi, örnek veriyorum, işte sizinle çıkmak, birlikte olmak istiyordur ama siz duygularınızın karşılıklı olup olmadığı konusunda bir karar vermeniz gerektiğini biliyorsunuzdur. Fakat bunu tam olarak düşünmek istemiyorsunuzdur gibi. Ya da ben bu kişiye tam olarak karşılık verebilecek miyim? Ya da bu kişi bana tam olarak karşılığını acaba veriyor mu gibi. Bununla ilgili artık bir karara varmanız gerektiğini biliyorsunuz. Fakat bu karar vermeyi bir şekilde geciktiriyorsunuz gibi bir gözlemi var partner size baktığı zaman. Bakın aslında burada da iki kişiye eşit dağıtır. Çocuklara eşit bir şekilde dağıtır tılsım altlısı. Elindeki tılsımları. Burada da yine ikiliyi belirten bir kılıç ikilisi var. Karşılık olup olmadığına dair gereksiz gerek karşı taraftan bir karar verme sürecinde olduğunuzu fakat bunu ertelediğinizi gözlemliyor partneriniz. Sizden beklentisi ne? Sizden beklentisinde de yine asılan adam var. Belki bir süre daha isterseniz düşünmenizi bekliyor olabilir. İyi bir karara varmanızı, aydınlanmanızı bekliyor olabilir. Bakalım. Yalnız sonuç kartlarınız hep kılıç çıkmış arkadaşlar. Evet. Aynen. 2 tane büyük arkana çıktı. Asılan adam kartı ve yüksek rahibe Azize kartı arkadaşlar. Her ikisi de sessiz kalan kartlardır. Her ikisi de yüksek rahibe Azize zaten böyle çok olgunlaşmış bir bilgeliğe, yüce bir bilgiye sahiptir zaten. Aslan adam kartı da düşüne düşüne aslında o kafa aydınlığına yavaş yavaş kavuşur. Partnerin sizden beklentisi şu olabilir. Tamam. Ben karar veremedim mi? İyi düşün, taşın. Gerekirse acele etmeyelim, gerekirse karar vermeyelim. Senin kararını bekleyeyim olabileceği gibi. Kendisinin de aynı şekilde bir düşünme sürecine bir şekilde ihtiyacı olduğunu
düşünüyor ve sizden de buna anlayış göstermenizi de talep ediyor olabilir. Yani biz bir süre düşünelim, bir süre sessiz kalalım, bir süre hareketsiz kalalım gibi bir beklentisi olabilir. Emin olana kadar. Sonuç kartlarında dediğim gibi kişi ayırmayacağım arkadaşlar. Şimdi bir tarafa baktığımız zaman kılıç yaveri kartı var. Kılıç yaveri kartı bilgi toplamaya çalışmak, öğrenmeye çalışmak, merak, zaman zaman bilgi eksikliği sebebiyle belki de kıskançlık gibi bir karttır. Genç bir enerjidir, olgunlaşmamış bir enerjidir. Evet. Kılıç kraliçesi ile birlikte. Özellikle arkadaşlar ki ortak sonucunuzda da kılıç kraliçesi var. Ortak ya da genel sonuçları arkadaşlar bazen şöyle yorumluyorum. Evet, ikinizi de ilgilendiren, ikinizin de tavırları karşılıklı olan bir sonuç olarak yorumluyoruz. Bazen de diyorum ki bir tarafın enerjisi o kadar yoğundur ki ilişkinin ister istemez genelini, genel sonucunu etkiler. Onun yansımasıdır diye yorumluyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi dediğim gibi kılıç yaveri kartı ve kılıç kraliçesi kartı. Özellikle taraflardan biri arkadaşlar işte duygularını saklamak, etrafında duvarlar örmek, aslında çok büyük bir merak içerisinde olup sonucu beklemek, bilgi toplamaya çalışmak, dediğim gibi duyguların işin içine belki de fazla karıştırmadan hareket etmek isteyecek önümüzdeki günlerde sevgili ikizler burçları. Bu evet sizin kartınız olabilir. Siz de bir hava burcusunuz, hava grubusunuz ama karşı tarafta da bir kılıç kartı var. Burada da kılıç beşlisi kartı var arkadaşlar. Dediğim gibi bu siz de olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir. Burada şahısları ayırmıyorum. Bakalım. Diğer tarafta egoları doğrultusunda ilerlemek isteyebilir. Yani her iki tarafta yine genel sonuçta bakın egolar doğrultusunda hareket edebilir. Bakalım. Evet. Bir diğer tarafta arkadaşlar daha çok egolarını dinleyecek. Belki de ilişkiyi sabote etmek pahasına da olsa sessiz ve hareketsiz kalacak. Yani sen benim ayağıma gelmezsen, sen bana duygularını göstermezsen ben de senin ayağına gitmem gibi bir tavır içerisinde de olacak taraflardan diğeri sevgili ikizler burçları. Ortak ve merkezi sonuç dediğim gibi her ikinizin bakın her iki tarafında tavrı gerçekten kılıç kraliçesine çok müsait. Bu genel sonucunuz her ikinizin sonucu olabilir. İlişkiyi etkilemeniz olabilir. Ama burada sizde kılıç kraliçesi çıkması itibariyle sizin yoğun enerjiniz ister istemez ilişkiyi yönlendirebilir. Bakalım. Bir tane çıktı. Bugün sihirbaz böyle ısrar ediyor beni al diye. Bakalım. Ama yine iki kartla geldiği için arkadaşlar almıyorum. Sihirbaz üstte olduğu için sihirbaz dedim. Evet. Bakın arkadaşlar. Kılıç kraliçesini dinleyeceğiz ama aslında içten içe belki pişmanlık, belki vicdan azabı bu ilişkiyi yönlendirecek. Yani işte olmayacak mıyız, birlikte olmayacak mıyız, işte acaba adım atsam mı, adım atmamakla iyi mi yapıyorum ama hayır adım atmayacağım gibi bir takım böyle aslında melankoliyi belki de maskelemeye çalışan bir sonuç olacak genel sonuca baktığımızda. Tarot'un size tavsiyesi arkadaşlar bakın ne kadar birbirleriyle bağlantılı kartlar. Şeytan kartı çıktı ve sağlıklı seçimler kartı çıktı ki şeytan kartı biliyorsun sağlıklı tercihler yapamama kartıdır. Bu ilişkiye dair diyor ki o örnek veriyorum gerekirse ara ver. Gerekirse bak fevri davranma. Gerekirse bak örnek veriyorum kıskançlığını dinleme. Onu bunu dinleme. Olabildiğince biliyorsun şeytani bir takım şeyler var. Ne denir ona? Karmik bir takım duygularınız var, tavırlarınız var. Bu belli. Bununla ilgili olabildiğince sağlıklı seçimler yapmaya çalış. Gerekirse önce kendine odaklan, kendini sev, kendine saçına başına dikkat et, kendine önem ver. Ama dediğim gibi bu şeytan bir şeytan enerjisi var bu ilişkiyi etkileyen. Bunu düzeltmeye çalışın diyor kartlar size. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.